Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Bir güne daha başlıyoruz. Saati öğlen yaptık, saat 12. Valla ev böyle kasvetli kasvetli. Cansu da bunaldı, ben de bunaldım. Hemen storelarımızı açalım. Şöyle güzel bir geçiş yapalım. Günümüze başlamış olalım. Bakalım güzel arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bakın size ne göstereceğim. Ben size burayı göstermedim. Üzüm Efendi bizim tülümüzü mahvetmeye başlamıştı. Geldiği ilk günden itibaren. Arkadaşlarım bakar mısınız? Hep ip çekti. Şöyle göstereyim, ne kadar görüyorsunuz. Hep böyle ip çekti, tırnak taktı. Ben o yüzden, yani bu yüzden petek tül almayı istiyordum işte. Çünkü petek tülü yırtsa da sıkıntı yok ama böyle olunca büzdürdü, gerdirdi, bir şeyler. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tülün arkasına geçiyor. Şöyle şuraya geçiyor. Ondan sonra patilerini koltuğa dayıyor. Burada da oturan oluyor, şöyle kolunu koyan oluyor ya, uzanmak için. Biz de ne yaptık? Ah Ayşem. Ayşe'nin bize en büyük iyiliği bu şey oldu galiba. Her yere kullanıyoruz bu demirleri. Ayşemizden, kara kızımızdan kalan şu demirleri dedim, Ali dedim, hani tülün arkasına ben onu bir takayım. Tülün önüne onu bir koyalım dedim. Üzüm de nasıl olsa arkasına geçemeyeceği için şey yapmaz. Zarar vermez belki dedim. Bu şekilde denedik ama canı sağ olsun. Minnoşumuzun canı sağ olsun. Çok da önemli değil. Biliyorduk yani böyle olacağını. Ali, inanın Ali hiç kızmıyor, biliyor musunuz? Lokum yapsa kızardı ama üzüme hiç kızamıyor. Çünkü üzüm çok sevecen. Kendini sevdiriyor. Seviyor, sevdiriyor. Öyle minnoş bir kedi, biliyorsunuz. Neyse bakalım, tülümüzün halini de gösterdim size. Begonvilimi de göstereyim şöyle. Begonvilim dökmesi gerektiği yapraklarını döktü. Şimdi uçlardan böyle bir iki veriyor. Rengi de böyle gördüğünüz gibi pembik pembik. Bakalım. İnşallah bu da şöyle güzel güzel toparlar. Şimdi güne başladık. İnanın hiçbir planım yok ne yapacağımıza dair. Akşamdan bir planlama yapmadım. Dışarıda havada çok güzel ama yine evimizin işine gücüne odaklanacağız. Öncelik evimiz. Şuraları falan bir toparlayalım. Ben dün akşam Fatoşlardan geldiğimde Aliş burada uyuyordu. Vallahi fena alıştı böyle koltukta uyumaya. Hemen şuraları falan bir toparlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Günümüze başlamış olalım bakalım. Hatta haftamıza başlamış olalım. Rabbim çok güzel bir hafta geçirmeyi ve çok güzel haberler aldığımız bir hafta geçirmeyi, sağlıkla, sıhhatle güzel bir hafta geçirmeyi nasip etsin inşallah. O zaman haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Arkadaşlarım, çayımı demledim. Hemen şöyle kendime güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Cansucuğum yaptı kahvaltısını. Neydi kızım o ya? Avokadolu masa ekmekli bir şeyler yaptı o. Ben de şimdi kendime şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra ekmek bana yiyeceğim. Biraz karabiber, biraz tuz. Güzelce çırpalım bakalım.
Şöyle tabağıma aldım arkadaşlar. Domatesin üstüne yumurtayı. Yumurtanın üstüne de işte kaşarı ekledim. En sonunda maydanoz ekledim. Şimdi çayımı da alacağım. Çok fazla ekmek banamayacağım. Çünkü Alişim akşamleyin ekmeği yemiş. Eve getirdikleri bütün ekmeği neredeyse yemişler. Az bir ekmek var. Neyse ben de azıcık dikkat etmeye çalışıyorum zaten. Çayımı da alayım. Şöyle karnımı doyurayım bakalım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. Çok şükür karnımı doyurdum. Yeni nevresimlerimi, temiz nevresimlerimi aldım. Hemen yatak odasına. Eskilerini de söktüm arkadaşlar. Pazartesi rutini nevresim değişikliği o zaman yapılsın. Yatak odası toplansın. Şurayı da bir açayım da ışık girsin. Aslında açmıştım. Cansucuğum duşa girdiği için storu kapatmış. Bakın camı falan açtım. Allah'ım camlarım hepsi temizlenecek. Hepsi kirli. Yaparız, hallederiz. Allah sağlık saat versin. Valla dışarıda da şimdi nevresimler açılmış. Güneş göre göre kuruması da ayrı bir güzellik. Yani ben de şimdi yaz gelince nevresimleri falan böyle dışarıya asmaya başlarım herhalde. Her neyse şurayı bir halledeyim. Ondan sonra hemen yemek işlerine falan bir geçiş yaparım Allah nasip ederse. Şunu bir yerine geçirelim bakalım. Çok fena bizim minnoşlarımız. Arkadaşlarım Cansu'cum markete gitmişti. Kahve almış. Eve gelir gelmez minnoşların tırnaklarını kesti önce. Evi süpürmeden önce bir kahve keyfi yapacağız. Köpük oldu kahve ya. Şaşırtıcı. Hep böyle olmuyor muydu? Köpük olmuyor ki üstünde karışınca. Balkonda içsek ya çocuğum. Ben de azıcık işe ara vermiş oldum güzel arkadaşlarım. Ne yaptın? Nevresimi değiştirdim işte. Caner'in odasına geçecektim ki sen geldin. Neyse. Şurayı da toparlarsan Cansucuğum. Şurayı canım, şurayı. Market alışverişi. Evet. Kız, gitti mi tırnaklar? Gitti mi tırnaklar annem? Manikür vakti mi? Şöyle balkonda içelim kahvemizi de ben işime gücüme geçeyim. Bir taraftan da yemek düşüneyim arkadaşlarım. Ne yemeği yapacak Yeliz bacınız? Her gün aynı dert vallahi. Saçlarımı da göstermedim ben size. Bakın Cansucuğum akşam boyadı. Çok fazla da bekletmedik hani böyle. Kuaförüm evimde biliyorsunuz güzel arkadaşlarım. Olmuş. Oldu. Beyazlar kapandı. Yüz yüze de gelmiş olduk. Nasılsınız güzel arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız. Çok şükür Allah'a iyiyim. Ablamları aradım işte eniştemle alakalı haber almak için. Durumu stabilmiş arkadaşlarım. Ne geriye giden bir durum var ne ileriye giden bir durum var. Lokum annem dur kahvemizi dökersin. Rabbim şifa versin inşallah. Zorlu bir süreç olacak. Yoğun bakım süreçleri. Öyle. İnşallah sizler de iyisinizdir güzel arkadaşlarım. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Etmek zorunda. Elimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Dualarınıza beni de katın, eniştemi de katın. Bütün hasta kullarını da katın Rabbimin. Rabbim hastalıklarımıza şifa versin. Hastalarımıza şifa versin. Az önce nevresimi değiştirirken Rabbim diyorum sen bana güç kuvvet ver. Sen uyuyan dertlerimizi uyandırma. Var olan uyanmış dertlerimize de şifalar ver ki diyorum. İşimi gücümü yapabileyim. Sevdiklerimden ayrılmadan her gün karşınıza böyle dolu dolu videolarla gelebileyim diye dua ettim. Vallahi emeklerimin karşılığında kat kat alabilmek için dua ettim. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Bir arkadaşım şey yazmış. O kadar çok hoşuma gitti ki seni izlemek iyi geliyor. Çok konuşsan da zaman zaman çok konuşuyorsun ama o kadar da olsun demiş. O kadar çok hoşuma gitti ki
Herkesin hayatta bir iyi tarafı bir de kötü tarafı var işte güzel arkadaşlarım. Yani iyi tarafa odaklanarak hayata devam etmek gerek. Tıpkı bu güzel arkadaşımızın dediği gibi. Hani hep kötüye odaklanırsak mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Biz güzel bakalım, güzel görelim. Rabbim de güzel bakmaktan, güzel görmekten ayırmasın. Kahvemi içip hemen yemek işlerine geçiş yapmam lazım. Bir taraftan düşünüyorum, aslına bakarsanız patlıcanım var dolapta. Gözaltı torbalarım da nasıl güneş yüzüme vurunca nasıl belirgin olur. Bugün çok yorgun görünüyorum. Dün akşam hem geç yattım hem de yürüyüş yapıyoruz ya arkadaşlar. Sanırım onun etkisi de var böyle. Sabahleyin geçte kalkmadım ama öyle yani. Neyse ben yemek düşüneyim, bir taraftan patlıcanım var dedim. Cansu'nun et yemiyor olması birazcık beni böyle sıkıntıya sokuyor gibi oluyor. Hani bir sebze yemeği yapmam gerekiyor. Çorbam yok. Dün akşamdan sadece pilavım var. Bakacağım, yapacağım bir şeyler. Şu kahveyi içeyim de ondan sonra beraber yapalım. Her güzel şeyin bir sonu var. Kahve keyfinin de sonu geldi. Yatak odasına doğru gidiyorum. Hemen süpürgemi alacağım. Deyip köşe süpüreceğim. Ama öncesinde Caner'in nevresimini de sökmem lazım. Onu unuttum. Gelince aklıma geldi. Hemen Caner'in nevresimini de sökeyim, değiştireyim. Ondan sonra deyip köşe süpürmem lazım arkadaşlarım. Evet. Böyle ne kadar dik süpürgeyle süpürsek de, fırfırellamız, robot süpürgemiz süpürse de böyle bir yatay süpürgeyle dip köşe almak lazım. Dün yapmam lazımdı. Yapamadım. Bugüne sarktı. O zaman durmak yok. Haydi devam edelim. İş güç bitmiyor ya. Ne yapalım? İşi gırgıra vurduk. Eğlenceye vurduk. Yapacak bir şey yok. Bu işler bizim işlerimiz. İstesek de yapacağız. İstemesek de yapacağız ama Rabbim rutinlerimizi bozmasın. Gerçekten güzel arkadaşlarım. Rabbim sağlığımızı da rutinlerimizi de bozmasın. Bir hasta olunuyor, bir hastane köşelerine düşülüyor. Ondan sonra şu an yapmaktan sıkıldığımız, bunaldığımız bütün işlerimizi keşke sağlığımız yerinde olsa da yapsak diyoruz. O yüzden Rabbim rutinlerimizi bozmasın ve işimizi, gücümüzü yapma gücü, kolaylığı versin. Hepimize inşallah. Ve arkadaşlarım yatak odama geldim. Süpürgemi aldım. Şöyle süpüre evire çevire, halıları evire çevire süpürerek geldim buraya. Şimdi bunu da kaldıracağım. Bunu da bir alt üst edeceğim, süpüreceğim. Ondan sonra efendim. Cansu ben süpüreyim hızlıca ya. Dirsekliğimi takacağım ya. Ağrıyor zaten. Bence ben süpüreyim. Yok sen sil, daha silmek daha çok yoruyor beni. Bu kayıyor ya kendi silmek. Süpürgeyle neyse de bu daha çok zor. Yok bu tekerleği var ya altında, şu ucun altında tekerlek var arkadaşlar. Hani süpürmesi daha kolay. Silmektense süpürmek daha kolay benim için. Şimdi şu halıyı da yapacağım. Alt üst edeceğim. Süpüreceğim. Bazanın altını da alacağım. Ondan sonra yatak odasından çıkacağım. Koridorun halısını da kaldıracağım dediğim gibi. Her yeri bir kaldıralım. Şöyle bir dip köşe bir silinsin bakalım. Ali geldi. Arkadaşlarım. Halının birini kaldırdım, birini kaldıramadım. Pazara da gidemedim. Buyurun efendim. Ay Cansu geliyor. Cansu. Çık şuradan ya. Caddeye çıkmayın ya. Babama hesap sormaya gidiyor. Gel. Gelmiyor musun? Tamam. Pazara ben gidemedim arkadaşlar. Eli aradı. Dedi geliyor musun? Eve lazım bir şeyler var mı dedi. Dedim pazar eksiğimiz yok. Geliyor musun? Ben gideyim mi dedi. Dedim sen git. Ali ben hiç gidebilecek durumda değilim dedim açıkçası. Gerçekten de gidebilecek durumda değilim. Bakın. Böyle. Şimdi bu halıyı da kaldıracağım. Şu halı kaydırmazları da kaldıracağım. Hep parça parça dökülmüş arkadaşlar yerlere. Eyvahlar olsun, Yeliz daha yemek yapacak. Caner okuldan geldi, onu doyurdum. Azıcık süpürme işini bitireyim de ondan sonra hemen bir taze fasulye atarım. Şuna da hiç dayanamıyorum var ya. Hiç dayanamıyorum. Domates almış. Biber almış. Az al demiştim. Evde birazcık biber vardı. Belki de kahvaltı gibi yaparız. Hiç bilmiyorum inanın. Şu an tek yapmak istediğim şey evimizin temizliği. Limon almış bolca. Sarımsak da almış. 2 tane de ekmek almış. Vallahi bugün biz kahvaltı yaparken dün ekmek alın demiştim balık tutmadan gelirlerken. Aldıkları bütün ekmeği yemişler. Bir dilim ekmek vardı. Cansucuğum ekmek yemedi zaten. Ben de ne doydum ne doymadım yani. Dışarıya da gidip almadık. Üşendik galiba. Neyse bakalım. O zaman ben şimdi süpürme işlerime devam. Ocağa taze fasulyeyi koydum. O pişerken hemen şöyle soğan, domates, biber hepsini bir el rondosundan çektim. Şöyle sebzeli bulgur pilavı yapıyorum yanına. Pirinç pilavım bugün bitti. Fasulyenin yanına pirinç pilavı daha çok yakışıyor ama
Sebzeli bulgur pilavı da şimdi güzel oluyor Allah için. Seviyoruz hani böyle iri diş mi deniyor, ne deniyor buna? Başbaşı bulguru. Ondan. Bizimkiler seviyor. Suyumu da ısıtmıştım. Şimdi pilavımın da azıcık kavurup baharatını, tuzunu, suyunu ekledikten sonra içine düşürdüm ya, kirlettim. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim süpürme işlerine arkadaşlarım. Süpürme işim bitince de Cansu da zaten silmeye başladı. Süpürme işim bitince de yemeğimizi yeriz. Allah nasip ederse bugünü de böyle tamamlamış oluruz. O zaman hızlı olayım, devam edeyim. Süpürgemle işim bitti. Cansucum da silme işlerine devam ediyor arkadaşlar. Ben de şimdi mutfağa girip yemeklerimi bir kontrol edeyim. Şunu da yerine ittireyim. Cansucum silecek buraları. Vallahi arkadaşlar. Yemeklerimize bir bakalım. Bulgur pilavım pişti. Burada da taze fasulye yapmıştım. O da pişti. Şöyle. Şimdi hemen bir salata, bir cacık yapacağım ve soframıza hemen geçeceğiz. Yemeğimi hazırladım, masamı hazırladım, salatamı, cacığımı yaptım arkadaşlar. Bir taraftan da aklıma ne geldi biliyor musunuz? Annem beni gece değil de gündüz doğursa acaba gündüz insanı olabilir miydim? Hayata böyle 11-12 civarında gözümü açtığım için mi ben acaba böyle akşam olunca bir enerji coşması oluyor bende? Hiç bilmiyorum. Valla kendi kendime de onu düşündüm, güldüm öyle. Neyse bakalım, salatamız, işte bulgur pilavımız, fasulyemiz yan yana yeriz dediler. O yüzden böyle koydum. Şimdi cacığımızı da kaselere aldık mı akşam yemeğimiz hazır demektir. Sayılır diyecektim az daha. Yemeğimiz hazır. Kamerayla bu işleri yapmak birazcık zor. O yüzden kamerayı bırakayım ve şöyle cacığımızı pay edeyim. Cansucuğum sarımsak istemedi. O yüzden sarımsak eklemedim. Üstüne biraz nane, biraz yağ gezdiririm. Sonra afiyetle karnımızı doyururuz. Hadi Ali. Cansu hadi. Su da koysam güzel olacak. O zaman Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Cansucuğum mutfağa kadar da sildi. Ekmeğimizi de getireyim şöyle. Çok ekmek yemek istemiyorum ama salatayla da çok güzel gidiyor arkadaşlar ya. Salatayla böyle taze fasulyeyle çok güzel gidiyor. Neyse o zaman bize afiyet olsun. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin. Arkadan bir fışırtı duyuyor olabilirsiniz. Cansucuğum banyoyu temizliyor arkadaşlar karçırla. Yatak odasındakini temizlemiş. Burayı temizliyor. Efendim. Su Ne yaptın? getirebilir misin? Suyu bitti de. Yavrum bittiyse tamam. Hadi gel yemek yiyelim. Su getir sonra silip kaldıracağım. Orada bak bir sürü bidon var ya. Doğru. Doldurduğumuz bidonlar var. Suyu bitmiş. Vallahi Cansucuğum bayağı döndü bugün sağ olsun. Şu derz aralarını falan temizledi işte. Aslında bir şey yoktu ama. Diyorum bir şey yoktu yavrum diyorum ama başlayınca o da benim gibi duramıyor. Hadi. Daha fazla bekletmeyelim. Tamam siz başlayın. Azıcık işim kaldı. Geleceğim. Ve halılarımı da serdim arkadaşlarım. Yemeğimizi yedik çok şükür. Mutfağı toparladım sayıları. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şu kaydırmazları koymayacağım. Çünkü altında kıvrılıp durdu. Çok da bir işe yaramadılar gibi oldu. Minnoşlarımız yine kaydırdılar, uçurdular halılarımızı. O yüzden böyle dursun biraz daha. Vallahi temizlik gibisi yok. Temizliğin gözünü seveyim. Oh, mis gibi oldu. Parladı her yer. Gerçekten her yer parladı. Güzel oldu değil mi? Çok güzel. Şu storelarımızı da kapatalım bari. Benim şimdi misafirlerim gelecek. Ay orkideme geldi. Şimdi misafirlerim gelecek arkadaşlarım. Hemen hızlıca bir kek çırpmak istiyorum. Ondan sonra Cansucuğum da markete gitti. Tülümüzün vahim halini böyle daha net görebilirsiniz. Ama minnoşumuzun canı sağ olsun. Ne yapalım ya, olsun. Olsun. Biliyorduk böyle olacağını zaten. Tülsüz de olmuyordu. Öyle yaptırdık işte bir şeyler. Neyse ben mutfağa gidip güzel bir kek çırpayım. Bizler azimli.
Yani artık yaz geldi diyorsunuz. Fazla kilolara Neden? fazla kilolara veda diyoruz. Ha? Şey mi? Tarif şey. Yani değil aslında. İstanbul'dan biraz da kek var Beyza. Hı hı. Uzun süre kek yemeyince ben iyi hissetmiyorum bence. Bir sene yemesem hiç aklıma gelmez. Ya Hiçbir şey yok. çocukluğumdan beri keki çok severim. O yüzden hiç de üşenmem yapmaya. 2 tane yumurta, 1 su bardağı şeker. Hemen çırpalım ve güzel bir kek yapalım. İyiyim. Beyza nasıl olalım? Hayat bir şekilde devam ediyor. Edecek. Etmek zorunda. Her şey bizim için. Sırada unumuz var. Kızlar balkona geçtiler. Şöyle 2 bardağa yakın un ekliyorum. Kıvamına bakacağım. Şimdi kabartma tozunu ve vanilini ekleyeceğim. Arkadaşlarım daha önce de böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Mutfak şefim çalıştı. Çalışmıyor diye ben bunu tamire göndermiştim. Bakın düğmeyi çevirdim, durmuyor, daha dönüyor. Kapalıdasın şu an. Dur. Kafası karıştı. Tamire göndermiştim. İçine un girdiğini söylemişti tamirci. Bozuk olmadığını söylemişti. Yine tekrar şey yapmaya başladı. Böyle arıza vermeye başladı. Çevirince çalışmıyor. Neyse. Kekimizin üzerine güzel bir çikolata sosu yapalım. Hazır çikolata sosu kullanacağım. Yarısını böyle göz kararı aldım. Tamamı fazla gelecek çünkü. Şöyle 1,5 bardak süt ekliyorum. Çayımı da demledim. Pardon. Şimdi güzelce pişirelim bakın. Kekimiz de kabarmaya başladı. Hemen ocağa alıp pişirelim. Size minnoş kekimi göstermek istiyorum arkadaşlarım. Çok güzel kızardı. İnşallah yanmamıştır. Birazcık fazla tuttum çünkü ortadan kabarmaya başlayınca artık çevirince anlayacağız onu. Çikolata sosunu da pişirdim. İkisi de birazcık soğusun, dinlensin. Ondan sonra süslemeye geçeceğim ama şuralara bakar mısın? Dilim dilim ayrılmış. Arkadaşlarım kekim servise hazır. Instagram için çektim. Şimdi size de şöyle bir göstereyim. Vallahi acil misafir pastası, keki ne derseniz artık. Bakar mısınız şu güzelliğe? O kadar güzel oldu ki. Pamuk gibi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kızların yanına gitmem lazım. Cansu ısrarla beni çağırıyor odasına. Anne gelsene, anne gelsene. Bir gideyim kızların yanına bakayım. Azıcık daha böyle kekimiz bir dinlensin. Çayımız da demini alsın. Ondan sonra hemen çay faslına geçeceğiz. Nihayet yüz yüze gelebildik güzel arkadaşlarım. Tabaklarımı şöyle aldım. Kek efsane oldu. Kurtarıcı oldu gerçekten. Şimdi şöyle. Elif'ciğim yemiyor. Sıkı diyet yapıyor biliyorsunuz. Şunu Aliş'e verelim. Tam anlamıyla da dilimlemedim aslına bakarsanız keki. Biraz daha ben onu bir keseyim. Çok büyük olmasın dilim böyle. Dilim dilim ya 2 şey yapıyorum işte. Şöyle. Bıçağı da şöyle bırakayım. Ay çok şükür Allah'a. Evi süpürdük, sildik. Şu mutfak dolaplarımı da bir halledebilsem. Güzel arkadaşlarım. Onu da yapacağım inşallah. Tamam. Çatallarımızı da halledelim. Sonra çay bardakları. Bardaklarımı da hazırlayıp hemen Aliş'in çay servisini yapayım. Şu elimi de bir yıkayayım. O babanın pastası. Cansucuğum diyor bu senin diyor. Dedim babanın. Şöyle çaylarımız, kekimiz hazır. Cansucuğum servis yapıyor. Ben de şimdi balkona servis yapayım.
Elif'ciğim diyor ki çok spor yaptım Yeliz teyze, yemeyeyim diyor. Maşallah subhanallah iradesine. Maşallah subhanallah. Günler sonra videoma devam ediyorum. Videomuzu pazartesi günü başlatmıştım. Güzel dualarla başlatmıştım. Güzel haberler alacağımız, güzel, çok mutlu, çok güzel geçireceğimiz bir hafta olsun demiştim. Arkadaşlarım işte güne başlıyoruz ne yaşayacağımızı bilmeden, neler yazıldığını bilmeden başlıyoruz ve yaşayıp görüyoruz neler yazıldığını, neler yaşanacağını. Bu videoya pazartesi günü başlamıştım. Bugün günlerden Cuma. Cuma bitti. Cumartesiye bağlandık. Saat şu an 2'ye 5 var. Ben de videomu bu şekilde tamamlamak istedim. Sizleri daha fazla merakta bırakmak istemedim. Zaten biliyorsunuz, durumları biliyorsunuz da detayları bilmiyorsunuz. Neler oldu, neler yaşandı. İşte pazartesi günü yemeğimizi, ekmeğimizi yaptık. Cansu'cum, arkadaşları Beyza'cım ve Elif'cim biliyorsunuz. Onlar gelmişti. Onları çekme fırsatım olmamıştı. Onlarla balkonda çay keyfimizi yapıyorduk ki eniştemin acı haberi geldi arkadaşlarım. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim cennetteki evini çok çok güzel eylesin. İnşallah günahlarını affetsin Rabbim. Bütün ölmüşlerimizle beraber eniştem Mehmet Kökün'de. Eniştemin haberi geldi. Şöyle bir haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Hani sabaha karşı da arayıp izin isteyecekler. Fişini çekmek için izin isteyecekler gibisinden bir haber duyulmuştu. Bize de o şekilde haber geldi. Ben bir inanamadım. Ondan sonra işte Sunay'ı falan aradım. Ablamı arayamadım. Arayamazdım hani o durumda. Ne durumda olduğunu bilmediğim için. Yaren'i aradım, işte yeğenimi aradım. Baktım herkes ağlıyor. Doğruymuş demek ki haber dedim. Ondan sonra bütün hani şeyimiz düştü tabii ki. Üzüntü çöktü üstümüze. Ondan sonra kızlar artık hani kızlar kalktılar falan. Beyza'nın dedesi de yoğun bakımdaydı arkadaşlarım. Sabahında işte salı günü mü? Hayır. Çarşamba günü normal servise çıkaracaklardı. Ondan sonra öyle vedalaştık. Kızları gönderdik. Ben videoya devam edemedim tabii ki. Sizin karşınıza da o şekilde gelmek istemedim. Netleşmesi de gerekiyordu bazı durumların. Elime telefonu da almak istemedim açıkçası, haber almak adına. Sonrasında işte öyle miydi böyle miydi derken zaten böyle nasıl oluyor, böyle acı bir haber geldiği zaman hani böyle zaman durmuş gibi oluyor. Sanki zaman akmıyor gibi oluyor ama işte çok yavaşlıyor gibi oluyor hayat hani. Sonra saat 1 gibi, 1:30 gibi telefonumuz bir kez daha çaldı ve kaybettik denildi. Rabbim rahmet eylesin, tekrar söyleyeyim. Ondan sonra artık hani şeyi bekledik. Ne zamana defnedilecek, ne zaman cenazesi olacak, hani gece yola çıkılacak mı, çıkılmayacak mı, ne zaman gelinecek. Tokat Erbaa'ya defnedildi. Sizleri de hep haberdar ettim zaten. Topluluktan duyurmaya çalıştım ama birçok arkadaşımın da acısını tazelediğimi düşündüm. Sonradan her güne bir şey paylaşmamak gerektiğini düşündüm işte. Ondan sonra arkadaşlarım salı günü nasıl oldu? Haber geldi. Salı günü akşamüstü yola çıktılar. Saat 5 gibi falan. Evinin önünde, Merter'de evinin önünde helallik alındı. Sonra camide helallik alındı. Orada bir cenaze namazı kılınmış. Ondan sonra İstanbul Belediyesi, işte Güngören Belediyesi otobüs ayarlıyormuş bu gibi durumlarda. Onu bilmiyordum ben. Otobüsü ayarlanıp yola çıktılar. Salı günü akşamüstü yola çıktılar. Ay, yanlış da söylemek istemiyorum. Evet. Ondan sonra çarşamba günü 11 gibi defnedilecek diye haber geldi. Cenaze namazı kılınacak diye haber geldi. Sonra işte salı akşamı ben şey yaptım böyle. Şimdi İstanbul'dan gelecek olan birçok akrabamız, tanıdığımız aç gelecek, perişan gelecek. Eve acı haber geldiği zaman yemek içmek, her şey kesiliyor. Kimsenin aklına yeme içme gelmiyor. Uzun da yoldan gelecekler. İstanbul Tokat arası bayağı da bir mesafe var. Dedim hazırlık yapayım. Bir büyük fırın tepsimle kek yaptım. Bir tepsi dolusu da poğaça yaptım. Küçük küçük şekillendirdim.
Kabartma tozlu yaptım, böyle pratik. Dedim hani aç olanlara şey yaparım, cenaze evine götürürüm dedim. Ondan sonra arkadaşlarım, ben o gece hiç uyku uyuyamadım. Hiç böyle gözüme uyku girmedi. Yani 2 gibi yattım, 4.30 gibi kalktım ama hiç uyudum mu uyumadım mı, gözüm daldı mı dalmadı mı hiç bilmiyorum. O kadar kötü bir geceydi ki benim için. Sabahleyin 5 ile 5.30 arasında biz yola çıktık. Çarşamba sabahı. Ayın 22'sinde. Yola çıktık. Yolda giderken saat 7'ye geliyordu. 7'ye gelirken Cansu dedi ki anne, Beyza'nın dedesi ölmüş. Yazmış gruba, dedemi kaybettik diye. Ona da çok üzüldük. Ondan sonra işte gittik cenazeye. Cenazemizi ablamla işte sarıldık, ağlaştık. Hiç böyle bir şey de yaşamamıştım. Her neyse, ağlamak da istemiyorum. Böyle acılarınızı tazelemek, sizleri üzmek istemiyorum. Çok fazla detaya da girmeyeceğim. Öyle işte, ablam bayıldı falan bir şeyler. Sonra işte bütün akrabalar bir aradaydık. Defin işlemleri gerçekleşti. Herkes tek tek evine gitmeye başladı. Ben abime dedim ki hani Sunaylara, abi dedim, beni dedim evime götürürsen, hani Samsun'dan geçersen İstanbul'a, ben kalmak istiyorum ablamın yanında dedim. Ondan sonra beraber geçeriz falan dedim. Tamam, gideriz dedi. Ablamı da yalnız bırakmak istemedim böyle zor gününde, acı gününde. Cenaze günü biz orada kaldık. İşte ben orada kaldım. Ablamın çocukları, ben, Sunay hep beraber kaldık işte. Ondan sonra sabahında da işte yine gelenler gidenler oldu. Kur'anlar okundu. Başsağlığına taziyeye gelenler oldu. Sonra yeğenim Hanife, ablamın kızı, bizim akrabamızla evli. Babamın amcasının oğlunun gelini oluyor. Mustafa amcamla biz ziyaretine gitmiştik. Eymen'in sünnet düğününe gittiğimiz zaman İstanbul'a, onun ziyaretine de gitmiştik. Sakarya'da. Evet. Ondan sonra yanlış mı söylüyorum acaba diye düşündüm. Mustafa amcamla falan sohbet ettik. Şöyledir, böyledir. Mustafa amcam dedi ki benim dedim Alaçam'da asker arkadaşım var dedi. Buraya kadar gelmişken acaba onu da görebilir miyim dedi. Ben dedim Mustafa amca gideriz beraber dedim. Gideriz beraber, tanışırız dedim. Hem kısa bir sürede olsa misafirim olmuş olursunuz dedim. Gideriz dedim. Ben bilmem, şoför bilir dedi oğlundan için. Dedim Tevfik bak babam böyle böyle söylüyor, işte ne yapalım ne edelim. Hanife de şey demiş Tevfik'e. Şimdi baba acısını yaşadığı için Tevfik demiş, kırma babanı, ne istiyorsa yap. Gönlünü al, hani gidelim demiş. Çünkü onlar şimdi acısını yaşadığı için ve hep isteklerini, babalarının isteklerini hep yerine getirdikleri için içlerinde böyle bir sorgulamadır, işte vicdan azabıdır gibi şeyler yaşamadıkları için eşinin de yaşamasını istemedi. Ondan sonra gidelim hep beraber falan dedik. İşte saat kaç gibi çıktık biz oradan? 3.30 gibi mi? 3.30-4 arası falan çıktık. Cansu'ya dedim, kızım dedim, biz böyle böyle geliyoruz. Ne yapayım anne dedi, hazırlık ne yapayım dedi. Dedim işte şunları yapabilirsin. İşte kahvaltı gibi mi hazırlayayım yoksa yemek mi hazırlayayım dedi. Akşam olacak kızım, akşam yemeği gibi olur dedim. Ondan sonra bir menü belirledik. O da Elif'le berabermiş. Elif dışarıdalardı. Elif'le beraber eve gelip çok güzel bir hazırlık yapmışlar arkadaşlarım. Ondan sonra onu da zaten eklerim videoya. Ben ablamla beraber hem kalmak istedim hem de bir taraftan da Beyza'nın ailesinin yanında olmak istedim. Dedesinin cenazesi olduğu için. Allah rahmet eylesin. Alişen dede diyorlardı. Rabbim rahmet eylesin. Ondan sonra dedim ablamın yanında kalayım. Hani en zor günü, en acı günü. Öylelikle işte Tokat Erva'dan ayrıldık. Geldik arkadaşlarım. Geldiğimden beri ben yatıyorum. Hiç iyi değilim. Hani böyle de söylemek istemiyorum da. Behçetim tetiklendi. O yüzden iyi değilim. Bakın kavun doğradım, yiyemiyorum canım. O kadar acıyor, o kadar acıyor, o kadar acıyor ki ağzımın içindeki bütün yaralar patladı diyebilirim. Uykusuzluk, üzüntü, stres, yorgunluk hepsi bir araya geldi. Ve tetiklendi. Yutkunurken falan tam böyle yutkunacağım yerde bir yara var. O kadar çok canım acıyor ki. O yüzden ben de şimdi böyle kendimi eve geldikten sonra hiç böyle yormak istemedim. Ondan sonra
yatıyorum. Sürekli hani yatıyor vaziyetteyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Hani kendimi yormuyorum ve bolca uyuyorum. Uykumu almaya çalışıyorum. Bağışıklığım güçlensin diye. Öyle yani arkadaşlar, biz eve geldik, yemeklerimizi yedik. Hemen şöyle yemekleri eklerim. Kızların hazırlıklarını tatlıya kadar yapmışlar maşallah, subhanallah. Yemeklerimizi yedik, çayımızı içtik. Ondan sonra Mustafa amcanın asker arkadaşıyla tanışmaya gittik. Gittik, şen şakrak insanlar, o kadar iyi insanlar ki onlarla da tanıştık. Sonrasında kapıda herkes birbiriyle vedalaştı. Hanifeler Sinop tarafına doğru gitti. Biz Samsun tarafına doğru gittik. Ayrıldık. Böyle arkadaşlarım. Herkes de yerine kavuştuktan sonrasında abimler, biz eve geldik. Abimle Sunay da bendeydi biliyorsunuz. Onlarla da gece 2'ye kadar falan oturduk. 2'de onları da İstanbul'a uğurladım, yolcu ettim. Ondan sonra da işte artık kendime gelmeye çalışıyorum. Böyle yaşadıklarımızın özeti böyle. Bir haftanın özeti böyle. Çok konuştum belki ama arkadaşlarım, anlatmak, paylaşmak da istedim. Videolarımızın rutinine ne zaman dönebiliriz, nasıl olur bilmiyorum. Birazcık kendimi iyi hissetmek istiyorum. Hani iyi hissetmekten kastım Behçet'ten dolayı şu bağışıklığımı toparlamak istiyorum diyeyim. Azıcık vücut direncim bir artsın, uykumu bir toparlayayım. Hani uykuyla bir toparlayayım vücudumu. Ondan sonra kısa kısa da olsa karşınıza gelirim diye planlıyorum güzel arkadaşlarım. Rabbim ölmüşlerimizin, bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. İnşallah cennetinde buluşmayı nasip eylesin. İnşallah meclisimizi, cenaze meclisimizi de dolu dolu eylesin. Ne kadar iyi. Eniştem için duyduğum tek şey, ne kadar iyi insandı, ne kadar mülayimdi, ne kadar efendiydi. Halam bile efendi oğlum diye ağlıyor. Ağladı yani. Öyle. Geldik gideceğiz. Rabbim iyilikten, güzellikten ayırmasın. Rabbim güzel görüp güzel bakmayı, güzel yaşamayı nasip etsin. Rabbim imanlı ölmeyi nasip etsin. Şu yalan dünyanın farkında olmayı, kötü olan taraflarımızı törpülemeyi, kötü olan taraflarımızı iyiliğe çevirmeyi nasip etsin. Bütün kötüleri Allah iyiye çevirsin diye dua edeyim. Onlar için de dua edeyim. Çünkü herkes kötülüğü yapıyor ve kendini çok haklı görüyor. Kendini üstün görüyor. Kendine bir şey sanıyor diyeyim. Allah hepsini ıslah etsin. Allah iyiliğe çevirsin. Kötü düşüncelerini iyiliğe çevirsin, ıslah etsin. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü şu yalan dünyaya imtihan için geldik, sınav için geldik. Bunun da bilincinde olmayı, her zaman bilincinde olmayı nasip etsin Rabbim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. İnşallah sevdiklerimizin acısını görmeden sağlıkla, sıhhatle her gün buluşmak nasip olsun. Anamı da gördüm, babamı da gördüm. Ben anamın babamın yanına gidemedim. Onlar benim yanıma gelmiş gibi oldu. İşte her neyse, laf uzayacak, gidecek. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.